hadiseler başlayınca 2016'da Kanada'ya Amerika üzerinden geldim. Sınırı yürüyerek geçtim. Azerbaycan'da 7 yıl kadar kaldım. Sonra Afganistan'a gittim. Afganistan'dan sonra Yemen'e gittim. Yemen'de 2 yıl öğretmenlik yaptım. Sonra Malawi'ye gittim. Orada da yaklaşık 7 yıl çalıştım. Ustalık lisansımı aldım Kanada'da. Bir yerdek geldi, tamirhane, orayı satın aldım. Hem tamircilik hem de araba alıp satma işine galericiyle devam ediyoruz. Zamanda yolculuk hissini o zaman yaşadım. Hristiyan olup, Yahudi olup birçok akrabama değişmeyeceğim insanlarla tanıştım yani. Bağırıyor, hocam Cavit mayna bastı, gelin kurtarın bizi. Hem kazancı yönüyle çok iyi hem de çok itibarlı bir meslek yani. Gitmek istiyorum ama hicret edeceğim. Ama gelmek istemiyorum yani tekrar. Biz yapıyoruz gibi gözüküyor ama verenin ve alanın gerçekte Allah olduğunu görüyorum yani. Kanada, Toronto'dan herkese merhaba. Bu hafta tutunanlarda Ramazan Saban Bey ile beraberiz. Kendisi biyoloji öğretmeni ama şimdilerde hem galerici hem de oto tamirci. Ramazan Hocam merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya bu ikinci meslek teknik bir meslek. Kazanması ne kadar sürdü? Başladığımdan beri 6 yıldır bilfiil bu işin içerisindeyim ama işi gerçekten öğrenip usulünce yapabilmek için minimum 5-6 yıl gerekiyor. Bu iş lisanslı bir iş anladığım kadarıyla. Evet, lisanslı bir iş. Tamirle alakalı bir tecrübem yoktu ama buraya geldikten sonra hepsini öğrendim. Burada da ustalık belgemi aldım. Hem tamircilik hem de araba alıp satma işine galericiyle devam ediyoruz. Çok güzel. Bunların hepsini konuşacağız. Ama ondan önce bütün konuklarımda olduğu gibi sizi tanımak istiyoruz. Ramazan Saban kimdir? İsim Ramazan. Rahmetli annemin anlattığına göre Ramazan ayında doğmuşum. 1973'te Balıkesir, Savaştepe'de doğmuşum. Orada büyüdüm. Liseyi bitirinceye kadar oradaydım. Çiftçiydik. Hayatımızı tarladan kazanıyorduk. Yazın yaklaşık 5-6 ay hep tarlada yatar kalkardık yani çardakta. Onun için çocukluğum böyle biraz dağda, derede, tepede geçti. Liseyi bitirdikten sonra üniversiteye Diyarbakır'a gittim. Fen Edebiyat Fakültesi'nde biyoloji bölümünü kazanmıştım. Orada okudum. 94'te bitirdim. Bir yıl Mardin'de çalıştım. Ondan sonra da 96'dan itibaren o günden beri hep yurt dışındayım. 96'da yurt dışına çıkarken hep dua ettim. Böyle insanlar gidiyorlar. Allah'ım dedim ben de gitmek istiyorum ondan sonra. Ama dedim ben gitmek istiyorum ama hicret edeceğim. Ama dedim gelmek istemiyorum yani tekrar. Dedim yurt dışında öyleyim yani şey olursa da. Sonra işte Azerbaycan'da bir 7 yıl kadar kaldım. Sonra Afganistan'a gittim. Afganistan'da Kabil'e uçakla bir indik. Zamanda yolculuk hissini o zaman yaşadım. Yani araba ve elektrik olmasa 1000 sene önceki tarihte hiçbir farkı yok çünkü bütün meyve sebzeyi adam yerde satıyor, işte eti ağaca takmış satıyor öyle bir ortam yani. 6 sene de orada kaldım. Orada böyle çok enteresan şeylerim oldu ama böyle en hatırımda kalan şey şunu anlatabilirim. O zaman Dünya Biyoloji Olimpiyatlarına öğrenci hazırlıyorum. 4 tane öğrencim var. Onlarla işte Kabil'de evet. 2 yıl kadar böyle onları hazırladım. Onların velilerine ziyarete gidiyoruz arada. Bir tanesinin babası bakan yardımcısıydı. Dedi ki ya bir pikniğe gitsek beraber ailecek. Ben dedi çalıştığım köy var. Sağlık Hoca dedi güzel bahçeler oraya gidelim. Neyse köye vardık. Hanımlar bir tarafta, biz bir tarafta kahvaltı hazırlığı yapıyoruz. Neyse çocuklara dedim ki bak oğlum dikkat edin burada mayınlı yerler var. Dedim köyün dışına çıkmayın. Aradan yarım saat geçti mi geçmedi mi bilmiyorum. Böyle şiddetli bir patlama oldu. Ben kalktım, koştum sesin geldiği tarafa doğru. Oradan bağırıyor, hocam gelin işte kurtarın, işte Cavit'li çocuğun birinin adı, bakan yardımcısının oğlu. Dedi Cavit mayına bastı, gelin kurtarın bizi. Köylülerden, polislerden, askerlerden aşağı toplanmışlar. Kimse çıkmıyor yukarı, mayınlı arazi diye. Ben dedim koşayım, birisi tuttu dedi sakın çıkma dedi, burada mayın var ondan sonra. Baktım çocuklar bağırıyor ondan sonra. Ben dedim bırak beni gidiyorum. Taşların üzerine basarak öyle yukarı kadar çıktım. Büyük bir kayanın üzerine oturmuş mayına basan çocuk. Sağ ayağı dizinin altından yok yani. Böyle şok olmuş oturuyor sadece. Gömleğim var çıkar yırttım. İşte dizini bağladım kan kaybetmesin diye. Yarım saate falan yetiştirdik ama hastaneye. Allah'a şükür çocuk yani kan kaybeden ölmedi. Bir taraftan da korkuyoruz. Şimdi çocuğun babası ne der bakan çünkü adam.
Götürdüğünüzde işte mayına bastırdığınız çocuğu falan diye endişeleniyoruz. Babası da çok mert bir adam çıktı. Dedi buraya kadar geldiniz dedi, bizim çocuklarımıza dedi eğitim verdiniz dedi. Hiç kimse dedi sizin yaptığınızı yapmadı dedi. Sakın dedi kendinizi üzmeyin dedi. Bizden tarafa dedi bir problem yok. Protez ayak taktılar çocuğa. Okula yine devam ediyor. O sene üniversiteyi kazandı. Türkiye'de mühendislik kazanmıştı Konya'da. Oraya gitti. Şu anda Konya'da doktorasını falan yaptı. Hala Türkiye'de yani. Afganistan'dan sonra, 6 yıl Afganistan hayatından sonra Yemen'e gittim. Yemen'de de 2 yıl çalıştım. Yemen'de 2 yıl öğretmenlik yaptım orada ama o kadar tarihle iç içe ki hem günümüzü hem 2000 sene öncesini beraber yaşamak istiyorsanız Yemen'e mutlaka görmeniz lazım yani. Öyle bir yer. Sonra Malawi'ye gittim. Orada da yaklaşık 7 yıl çalıştım. Afrika'da, Malawi'de. Çok fakir bir ülkeydi ama insanları çok arkadaş canlısı, sıcak, emniyet sıkıntısı yoktu kesinlikle. Hadiseler başlayınca 2016'da Kanada'ya gideyim diye şey yaptım. Önce Amerika'ya geldim, vizem vardı. Kanada'ya Amerika üzerinden geldim. Sınırı yürüyerek geçtim. Kanada'ya girdiğimde cebimde sadece $170 para vardı. $170'ın $100'ını bilete verdim. Onunla da Toronto'ya geldim. Burada tanıdık arkadaşlar vardı. Beni bir tamirci arkadaşın yanına götürdüler. Öyle tanıştık. Ona dedim ki bak dedim ben daha önce dedim bu işi yapmadım ama el becerim var. Gördüğüm dedim her şeyi de yapabilirim. Dedim 2-3 gün çalışayım bak. Yapabileceğim kanaatine gelirseniz dedim devam ederiz. Yoksa dedim siz sağ ben selamet dedim bırakırım önemli değil. Neyse öyle başladık. Elhamdülillah 3-4 gün sonra dedi abi dedi sen dedi, daha önce dedi emin misin dedi bu işi yapmadın dedim hiç yapmadım. Dedi çok iyi yapıyorsun. Yaklaşık orada 3 yıl çalıştım. O 3 yıl içerisinde hem işi öğrenmiş oldum hem de ustalık lisansımı aldım Kanada'da. Mekanik kitabı var 1800 sayfa. Yani gece gündüz çalıştım. 3 defa bitirdim o kitabı. Ama buna rağmen 3. defada geçebildim. Orada hem çocuklara para gönderiyordum. Güney Afrika'dalardı. Hem işte burada biraz biriktirdim. Ondan sonra Allah nasip etti. 3. yılın sonunda bir yer denk geldi. Tamirhane adam devrediyormuş. Orayı satın aldım. 4 yıla yakın orada kendi dükkanımı işlettim. Sonra şu anda bulunduğumuz yeri galeri açma fikri bende vardı. Başka bir arkadaş dedi ya abisine ortak dedi şey yapsak, galeri işi yapsak olur mu? Olur dedim. Abi dedi çok güzel bir yer var gel bir bakalım. Neyse buraya getirdim. Baktım çok da güzel bir yer. Dedik tamam biz burayı kiralıyoruz. Başladık öyle. Yani araba alıp satmaya da başladık. O gün hani $170'la geldiğimiz yerde Allah yani bugün böyle bir noktaya ulaştırmış oldu hamdolsun. Burası otogaleri ve burada araba alım satım işi yapıyoruz. İkinci el arabaları alım satımını yapıyoruz. Otogaleri ve tamir burada ikisi beraber olmak zorunda. Eğer galeri işi yapıyorsanız Türkiye'deki gibi değil. 3-4 hizmeti aynı anda veriyoruz. Galeri, otoservis, kaporta boya, iç dış temizlik. Aldığımız arabaların her türlü bakım onarım işlemlerini yaptıktan sonra müşteriye en temiz şekliyle satabilmek için hazırlıyoruz ve müşterilerimize bu şekilde satıyoruz. Bu yan taraf 3 büyük garaj kapısı bize ait. Arabalara verilebilecek her türlü servisi veriyoruz. Türkiye'deki gibi yani oto elektrik ayrı, ne bileyim egzoz ayrı değil. Hepsi aynı yerde oluyor burada. Bu ikinci garaj kapımız da kaporta boya işlemlerini yaptığımız kısım. Burası da kapalı boya ünitemiz. Son kısımda iç dış temizliği ve kaporta boya işleri hazırlık kısmını yaptığımız kısım. Eski tamirhanın devam ediyor burası. Burası artık galeri. Yani iş bir level daha yukarı çıkmış oldu elhamdülillah. Ubeydullah Bey benim eniştem, aynı zamanda burada ortağım, galeride ortağım. 30 yıl oldu neredeyse beraberiz, 96'dan beri. Malatyalıyım. Üniversiteyi Balıkesir'de matematik öğretmenliği bölümünde okudum. 96'da Azerbaycan'a gittik. Bir 6 sene orada matematik öğretmenliği yaptım. Ondan sonra Afganistan'a gittik. Yaklaşık 20 yıl oradaydım. Afganistan zor yani biz şeydik yani şöyle bizim kilitlendiğimiz, fokuslandığımız nokta öğrencilerimiz de sürekli onlarla vakitlerimiz geçtiği için işin doğrusu biz çok dışarıda olan olayları çok da bilmiyorduk ve çok da etkilenmiyorduk yani. Afganistan'da yani epey bir kaldık. Bayağı kalan arkadaşlar Ramazan abi de orada kaldı. Biliyor oradaki öğrenciler öğretmenlerini çok seviyorlardı, okullarını çok seviyorlardı. Bir gün bir öğretmenin başka bir okula çıkmıştı.
Biz de hocayı yolcu etmek istiyorduk. Okulun arabası geldi, tekerlekli tekeri şişiriyor. Dedim hayırdır ne oldu, niye tekeri şişiriyorsun? Dedi valla dedi öğrenciler bizim öğretmenimiz gitmesin diye tekeri patlattılar dedi. Bizim hocayı göndermek istemiyoruz. Okula gittim herkes ağlıyor. Yani orada bakıyorsun oradaki öğrenciler, velilerin öğretmenlere olan bakışları, diyalogları, öğretmenlere sahip çıkmaları gerçekten öğretmenler de oraya bağlıyordu. Ve biz de onun için orada kaldık. Okullarımız devlet devretti. Oradan çıkmamız gerekiyordu. Birleşmiş Milletler orada kalan 15 aile vardı. 15 aile değişik ülkelere gönderdi. Biz de 4 aileyi buraya gönderdi. Kanada yoğun bir yer. Bir mesleğimiz olmadığı için yani burada öğretmenlik yapmıyoruz zaten. Ne yapabiliriz? Boya işlerine gittim, inşaata gittim, orada çalıştık. Şimdi de işte Ramazan abiyle beraber araba boyama işleri yapıyorum. Başka bir mesleğe geçmek isteyen insan ilk başta acaba ne yapacağım, ne edeceğim diye insan gerçekten zorlanıyor. Ama şu var, yani geldin, başladın mı bir şekilde alışıyorsun. İkinci bir meslek öğretmenin yanında öğrenmek lazım diye düşünüyorum. Çünkü zorlanmamak adına. Bir öğretmenseniz bir de başka bir meslek öğrenin. Çünkü lazım olabilir. Bir arkadaş bana demişti ya ben işte bir işte çalışayım falan diye. Ben önce biraz böyle garipsemiştim. Ya sen öğretmensin hani niye ya ileride lazım olur demişti. O arkadaşa çok hak veriyorum. İkinci bir iş öğrenmek için bence yaşın bir önemi yok. Ben 47 yaşında bu işi öğrendim. Herkes öğrenebilir. Ben öğrendiysem herkes yapabilir diye düşünüyorum. Türkiye'den gelen birisinin eğer el kabiliyeti varsa, birazcık arabalarla alakalı merakı varsa burada gelip başlayabileceği iyi mesleklerden bir tanesi. Hem kazancı yönüyle çok iyi hem de çok itibarlı bir meslek yani. Hani bir yere gitseniz Türkiye'deki gibi değil. Ben tamirciyim deseniz, siz de tamirciymişsiniz demiyorlar. Gerçekten çok saygı duyuyorlar yani mesleğinize. Hani deseniz ki burada ben duvar ustasıyım, onlar da çok değerli. İyi bir mesleğiniz varsa bu şekilde insanlar kesinlikle küçümsemiyorlar, saygıyla bakıyorlar. O yönden de burada işimi yaparken rahat ve güzel bir şekilde yapıyorum. Yapmaktan memnunum yani. Buraya gelen gördüğüm kadarıyla çok ciddi anlamda insan var Türkiye'den. Şu an o insanların durumu ne? 2016'dan sonra geldiğimde ilk dikkatimi çeken şey şu olmuştu. Kanada'da çok kalifiye insan var. Ben bakıyorum şimdi bu başarılı gördüğüm arkadaşların birçoğu farklı sektörlerde şu anda çok iyi noktadalar. %80'inden fazlası vatandaşlığını aldı. Önümüzdeki bir sene içerisinde muhtemelen gelenlerin hemen hemen hepsi almış olacak. Gelenlerin %80'i neredeyse artık bir iş sahibi. Bunların içerisinde de tahminim %15'i belki kendi işini kurdu, işveren noktasına geldi ve gerçekten iyi iş yapıyorlar. Mesela devlete iş yapanlar var, piyasaya iş yapanlar var, farklı sektörlerde. Peki bu topluluğun geleceğini nasıl görüyorsunuz veya Kanada'da nasıl bir fark oluşturacağıyla alakalı düşünceniz var? 2016 sonrası gelen insanların çok farklı eğitimli olduğu, çok kültürlü olduğunu, resmi, askerdedir, polistedir, eğitimdedir, farklı olduğunu bu insanlar görüyorlar. Yaklaşırken ona göre yaklaşıyorlar. Bizim memleketimizde değer verilmeyen şeylere insanlar burada çok değer veriyorlar. Özellikle mesela hiç kimse kimseyi inancıyla yargılamıyor yani. Milliyetiyle, cinsiyetiyle, rengiyle yargılamıyor. Bunun güzelliği şu, burada gerçekten inandığımız değerleri, yaşadığımız değerleri başka insanlara temsil etme noktasında burada çok daha güçlü, çok daha güzel yaşama imkanı, fırsatları var. Onun için gelmeyi isteyen, arzu eden arkadaşların bir fırsatını bulup gelmesini tavsiye ederim. Gelsinler yani. Burada mesela çok eskiden gelmiş Yunan komünitesi var. Yunanlar çok eskiden yerleşmişler, çok güçlüler. İtalyanlar hakeza. Hintliler, burada Brampton diye bir yer var. Tamamen Hintliler, yüz binlerce yani. Çinliler çok fazla mesela komünite oluşturmuşlar. İlk defa 2016 sonrasında gelen Türklerle birlikte, ailelerle birlikte burada da çok güçlü bir Türk komünitesi oluştu. Diğer komünitelere bakınca bizim network'ümüz çok daha iyi. Bu da şundan kaynaklı, tamamen eğitim seviyesiyle alakalı. Artık bir İtalyanlar gibi, bir Yunanlılar gibi biz de buradayız diyebileceğimiz bir komünitemiz var.
Oto tamir sonrasında şimdi galeri. Bundan sonra işleriniz anlamında hedefiniz ne? Valla işlerimin birkaç sene içerisinde, 2-3 yıl içerisinde kendi yürüyebilir hale getirdikten sonra işlerim devam etsin. Ben bağlı olduğum değerlere hizmet etmeye devam etmek istiyorum. Hayatımı da yine bugüne kadar geldiği gibi bundan sonrasında da bu güzelliklerin peşinde devam ettirmek istiyorum. Burada mı olur başka bir yerden bilmiyorum ama hayattaki hakikaten en büyük hedefim bu yani. Hayatınızda bayağı bir göç olmuş. Her bir göç Survivor gibi daha da zorlaşarak devam etmiş. Ama en son buradasınız. Bu kadar göçün size öğretmiş olduğu en önemli şey ne oldu? Dünyayı tanıma fırsatı oldu. Yani farklı coğrafyaları tanıma fırsatım oldu. En azından şahsım adına daha öncesinden Türk milleti olarak çok kabiliyetli, çok üstün bir milletiz. Diğer milletlerin bizden çok öğreneceği şey var diye düşünürken gerçekten dünyanın diğer taraflarında çok karakterli, çok değerli insanların olduğunu gördüm. Mesela öyle insanlar tanıdım ki Hristiyan olup, Yahudi olup birçok akrabama değişmeyeceğim insanlarla tanıştım yani. Burada Kanadalı olmak diye bir üst kimlik var anladığım kadarıyla. Evet, evet. Siz Kanada vatandaşısınız ama Türksünüz. Çocuklarınız Kanadalı mı olacak? Evet, biz Kanada vatandaşı olduk ama benim yaşımdaki insanlar Kanadalı olamayacaklar. İstesek de olamayacağız ama bizim çocuklarımız gerçek Kanadalı. Çünkü onlar burada doğdu, burada büyüyorlar ve gerçekten dünyanın kalan kısmına, güzellik adına bir şey gidecekse buradan gideceğini ve bunu bizim çocuklarımızın yapacağına canı gönülden inanıyorum ve buna imanım tam. Bunu ömrümüz olursa hep beraber yaşayarak göreceğiz inşallah. Herkese sorduğum bir soru size de sormak istiyorum. Herkesin görebileceği bir yere bir şey yazacak olsaydınız ne yazardınız? Yani her şey Allah'tan yazardım herhalde. Bunca şeye bakınca biz yapıyoruz gibi gözüküyor ama verenin ve alanın gerçekte Allah olduğunu görüyorum yani. Allah veriyor, Allah yaptırıyor, Allah konuşturuyor. Hayatımda yaşadığım çok enteresan ve bunun %100 değil mi, %1.000.000 doğru. İnsan sözlü ifade etmeyebilir. Bunu hiç kimseye de söylemeyebilir. Kalbinden, kafasından geçirmesi yeterli. İnsan neyi istiyorsa, iyi veya kötü, neyi istiyorsa Allah onu veriyor. Onun için Rabbimden hayırlısını istemek lazım, güzelini istemek lazım. Ve olmaz diye hiç endişe etmeyin. Bugün olmaz, yarın olmaz ama öbürsü gün mutlaka Allah istediğiniz her şeyi veriyor. Her şeyine varınca kadar kendi hayatımda gördüğüm için, yaşadığım için biliyorum. Yani bizden kaynaklanan hiçbir şey yok. Her şeyi veren Allah. Ama isteyen insan ama veren Allah yani. Keyifli bir sohbet oldu. Böyle ülkeden ülkeye film izler gibi sizi izledim. Ama sohbetimizin de sonuna geldik. Evet, son olarak ne demek istersiniz? Bu yaşadığımız zor günlerin sonuna geldiğimizi düşünüyorum. Bunu da ümit olsun diye söylemiyorum bak. Yani gerçekten buna inandığım için söylüyorum. Bugüne kadar ne çektik, çekildi, gerisi bitti yani. Zahmeti gider, lezzeti kalır. Zahmeti gitti, lezzeti kaldı. Varsa olan sıkıntılar bir müddet daha devam edecek. Ama ondan sonrası gerçekten her şeyle muhteşem olacağına ben inanıyorum. Canı gölden inanıyorum yani. Sadece birazcık daha sabredeceğiz ve inşallah o güzellikleri hep beraber göreceğiz. Biz burada belki nispeten bakınca rahatız böyle. O sıkıntı çeken arkadaşları da görünce yani ben de orada olsa mıydım diye içimden geçirmiyor değilim. Fakat Allah işte kimine öyle veriyor, kimine böyle veriyor. Bazen zorlukları yaşayınca tabii onu yaşamayan bilmez. Sabredilebilir mi, edemez mi bilemeyiz ama her şey mükemmel bir hayat vaat etmedi hiç kimse. Allah da vaat etmedi. Her şeye şükrederek yolumuza devam edebilmeyi Rabbim nasip etsin yani. Bu güzellikler daha büyüyerek devam edecek. Rabbim hiçbirimizi bu güzelliklerin peşinden son nefesime kadar ayırmasın.